Merhaba arkadaşlar. Bugün size CNC'ler için hazırladığımız kontrol panelini göstereceğim. Burada bir takım tuşları var. Bu tuşlardan bir tanesi PC on-off tuşu. Önce bilgisayarımızı açalım. Normal standart bilgisayar var. Birazdan içinde göstereceğim size. Dokunmatik bir ekran var. Logitech'in bir klavyesi ve touchpad'i var. Burada da işte butonları var. Bu butonların hepsi çalışıyor. Nasıl çalıştığını da göstereceğim birazdan size. Açılsın önce bilgisayar. Linux CNC yüklü. Linux CNC açılıyor. Şifremizi girelim. Enter. Evet, açıldı. Şimdi şunu küçültelim. Şuradan bu dokunmatik, zaten böyle de açabiliyoruz. Enter diyelim. Evet, şimdi açtı. Şimdi bu simülasyon modunda gördüğünüz gibi 9 eksene kadar, X'ten W'ye kadar 9 eksene kadar kontrol edebiliyor. Burada bütün tuşları çalışıyor şu anda. Henüz makine online değil. Daha doğrusu makine açılmış değil. Acil stop'u kaldırıp makine aça bastığımızda gördüğünüz gibi makine açıldı. Buradan bütün eksenleri home yapalım. Tüm eksenler home oldu. Bu eksenler home olduktan sonra şu eksen seçme butonuyla, burada da görüyorsunuz hangi eksenin seçildiğini. Rotary switch ile eksenleri seçip isterseniz el çarkıyla, isterseniz şuradaki sağ sol jog tuşlarıyla yürütebiliyorsunuz. Bu şekilde. Mesela şunu alalım. D eksenini yürütüyor. B eksenini hand wheel ile yürütüyor. Hand wheel'ın ayarını da şuradaki %F rotary switch'inden yapıyoruz. X1, X10, X100, X1000, diğer taraflarda X1000 diye kalıyor. Azaltmak için de %10, %20 ve %30'a getirebiliyoruz. Buradan bir kere tıkladığınızda onda bir gidiyor şu anda. Eğer X1000'i alırsanız 1 mm 1 mm gidiyor. Bu şekilde bir çalışması var. Coolant'ı buradan açabiliyorsunuz. Açtığınızda ışığı yanıyor. Aynı zamanda buradan da aktif oluyor. Buradan kapatabilirsiniz. Mist'i açtık. Mist de açıldı. Şuradan mouse'la şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi butonun lambası da söndü. Aynı şekilde bunu buradan da kapatalım. Yine butonun lambası söndü. Yani buradan da işlem yapabilirsiniz. Açılır. Oradan da işlem yapabilirsiniz. İkisi birbiriyle uyumlu çalışıyor. Spindle aç kapa, spindle'ı biraz uzun tuttuğunuzda bir tarafa doğru M3 ya da M4 şeklinde çalışır. Tekrar bastığınızda durur. Diğer tarafa doğru uzun tuttuğunuzda tam tersine çalışır. Tekrar bastığınızda yine durur. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şu ikisi %F ve %S'i ayarlıyor. Şurada görüyorsunuz yüzdeyi. Bunun durumuna göre azaltıp artırabiliyorsunuz. Aynı şekilde işvilinin hızını da artırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi bir tane program çalıştıralım. Burada 9 eksenin birlikte hareket ettiği bir program var. Şu. İsterseniz buradan start'a basın, isterseniz buradan start'a basın. Fark etmiyor. Şuradan basalım. Şu anda gördüğünüz gibi program işliyor. Buradan hızını ayarlayabiliyorum. Velocity 300 şu anda. 240, 220, 200, 180, 160 diye düşüyor. Şu an sıfırda. Buradan hızını açabiliyorum. Bütün eksenler aynı anda, yani simultane gidiyor. 9 eksen simultane gidiyor şu anda. Durum bu şekilde. Acil stop butonumuz da çalışıyor. Buna bastığınızda sistem durur. Acil stop'tan düşer. Daha doğrusu makine çalışmasından düşer. Acil stop moduna geçer. Diyelim ki herhangi bir limit switch'e bastınız. Eksende kalkmıyor. Şu EMG release tuşu var. Buna bastığınızda acil stop basılı da olsa sistem açılır ve makine çalışır bastığınız sürece. İşte buradan ilgili ekseni getirip
diyelim ki Y ekseni basmıştı limit switch'e. Bunu yavaş yavaş limit switch'ten kurtarıp sonra bırakarak acil stop durumundan çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde bir çalışma mantığı var. Şeyi de göstermek gerekirse, içini de göstermek gerekirse şunu açalım. Burada bir standart anakart var. Bilgisayarımız var. Güç kaynağı var. Onun önünde SSD'si var. İşte 24 volt güç kaynağımız burada var. Burada bizim üretmiş olduğumuz 32 giriş çıkış Ethercat I/O kartımız var. Bunda 32 tane dijital giriş, 32 tane dijital çıkış, bir tane de encoder girişi var. El tekerimiz bu encoder girişine bağlı. Şurada. Şunlar girişler, bunlar da çıkışlar ya da tam tersi. Şimdi yanlış söylemiş olmayayım. Burada bu I/O kartının durumunu da gözleyebiliyorsunuz. Şurada DIG32 I/O yazan yere bastığınızda tüm girişler ve çıkışların durumlarını görebiliyorsunuz. İşte bunu çevirdiğinizde girişlerin durumu değişiyor. Butona bastığınızda ilgili butonun bastığını görebiliyorsunuz. Çıkışları görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir çalışması var. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.